Herkese merhaba. Bugün Fendt 390 Bianco karavanımızı inceleyeceğiz. Karavanımızı alalı bir ay oldu. Ancak inceleyebiliyoruz. Neden bu kadar sürdü derseniz, karavanı biraz deneyimleyip artılarını eksilerini sizlere aktarmak istedim. Her ne kadar bildiğim model olsa da videolardan izlediğim kadarıyla insanın içine girip deneyimlemesi bambaşka bir şey. Kendi hissiyatıyla, kendi kullanım tecrübeleriyle bunu yorumlamak bambaşka bir konu. O yüzden bugün bu karavanı sizlerle tek tek inceleyeceğiz. Bu bir aylık süreçte yaşadığımız deneyimleri de artısıyla eksiyle sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu karavan aslında bizim ilk Avrupa karavanımız. Bundan önce bildiğiniz gibi Caretta kullanıyorduk. Caretta zaten daha çok içinde yatılan römork mantığında bir karavandı doğa gezileri için. Pandeminin etkisiyle biraz daha yerleşik hayata geçelim. Karavanımızda yaz kış uzun tatiller yapalım niyetiyle kompakt bir karavan arayışına girdik. Burada da karşımıza Fendt 390 çıktı. Aslında muadil karavanlar var. Mesela Bürsner'in 430'u var, 425'i var. Sonra Hobby'de 400 diye bir model var. 400 FE olması lazım. Güzel modeller var ancak donanım olarak turuma kombisi olsun, içindeki premium hissiyat olsun, Fendt alternatifler arasında en iyisiydi. Fendt zaten premium noktada kendi kanıtlamış bir marka. Kararımızı 390'dan yana kullanarak 390'ımızı aldık. Dediğim gibi bir ay oldu. Ehliyetim olmadığı için bu pandemi sürecinde şimdiye kadar bir yere götüremedim karavanı. O yüzden yol deneyimlerimi size aktaramayacağım. Ancak 1050 kilo bir karavan olduğu için kullanan arkadaşlarımla da yaptığım görüşmeler sonucunda bu karavanın aracımı ve beni çok yormayacağı bilgisini zaten almıştım. Bu bilgiler ışığında bu karavan bir aydır burada yatmakta. Yani karavanı aslında burada yazlık, kışlık ev gibi kullanıyoruz. Bundan sonraki süreçte karavan ehliyetini de alabiliyoruz. Malum pandemiden dolayı sınavlar ertelenmişti. Bu hafta sınava da gireceğim. Sınava girdikten sonra ehliyetimizi alacağız ve karavanla dağ tepe olmasa da karavan alanlarından karavan alanlarına mümkün olduğunca sakin yerlere gitmeye özen göstererek bir gezi planı yapacağız. Bu karavanı almamdaki en büyük neden karavanın kompakt oluşu. Zaten göreceğiniz üzere çok küçük bir karavan. Normalde bu karavanı aldığınız rakamlara çok daha büyük karavanlar alabiliyorsunuz. Ancak Avrupa'da Türkiye'deki algının aksine karavan ne kadar büyüdükçe o kadar pahalanırın yanı sıra karavan ne kadar kompaktlaşırsa da o kadar pahalanır gibi bir durum var. Bunu ben de yeni öğrendim bu karavanı alma sürecinde. O yüzden aslında fiyat olarak çok ekonomik olmasa da size bu alanda vermiş olduğu konfor olarak sınıfına lider diyebilirim. Bir inceleyelim içini dışını. Sonrasında zaten tekrar konuşuyor oluruz. Evet, bugün çekimde yalnız başımayım. O yüzden size ben göstereceğim. Hem kamerada hem konuşma olarak. Ön kısımdan başlayalım. Burada bir tüp kısmı var. Aslında buraya tüplük deniliyor. Burada göreceğiniz üzere bir tane normal tüp, bir tane yedek tüp ve onun haricinde işte malzemelerinizi koyabileceğiniz geniş bir alan veriyor size. Burada yedek pis su deposu var. Gideri olmayan kampiklere gittiğimizde bu depoyu kullanıyoruz. Karavan altına koyup sonra boşaltıyoruz doldukça. Burada takozlar var. Benim burada terazi hep olur. Kamp alanlarına gittiğimde sabitlemek için karavanı. Burası şık bir kapak zaten. Bunu bir tekrar kapatalım. Burada karavanın markası. Fendt'lerin zaten bu ön kısmı gerçekten çok yakışıklı. Burada stabilizatörümüz var. Şimdi açmıyorum. Normal bildiğiniz Alcon'un stabilizatörü. Ben böyle bir kaplin örtüsü aldım. Korumak iyi oluyor. Yağmurdan, çamurdan. Burada gene güzel nikelaj detaylar var. Karavanın
ana cephesinden başlayalım. Aslında normalde karavanın için, şimdi onu içeride göstereceğim. Karavanın içinde otururken normal ön kapı tarafını görürsünüz. Ama bu karavanda, ben de bunu aldıktan sonra fark ettim. Çok değişik bir özellik. Bu karavanda otururken tamamen oturduğunuz cepheyi, yani karavanın kapısının diğer tarafını görüyorsunuz. Mesela ben bu bahçeyi görüyorum. Çünkü diğer kapının hizasına buzdolabı ve lavabo gibi, tuvalet, banyo gibi bir konumlandırma yapılmış. Burası yatağımızın altı. Yatağımızın altında böyle kocaman bir alan var. Bu birçok karavanda olan bir alan aslında. Fırınımızın kutusu var. Burada takozlarımız var. Bu alan gayet işimizi görüyor. Buraya içeriden de ulaşabiliyoruz. Yatak kalkıyor. Amortisörlü sistem var. Burada su depomuz var yine. Bu karavan Türkiye paketi olarak geliyor. Türkiye paketinde bazı ekstralar var. Stiwater dediğimiz uygulama mevcut. Stiwater ne demek? Stiwater sabit bir su gelirine bağladığınız zaman karavanı, depodaki su belli seviyenin altına düştüğü zaman şamandıra sayesinde tekrar su kaynağından depo kendine su basıyor. Dolayısıyla suyunuz hiçbir zaman bitmemiş oluyor. 205-65-15 ölçülerinde bir lastiğimiz var. Saç jant var ama yakışıklı bence. Benim gözüme hoş geliyor. Mover'ımız var. Mover ekstra takıldı tabii. Normalde hiçbir karavanda standart gelmiyor. Turuma M Smart olarak geçer. Yarı otomatiktir. Kendi anahtar levyesiyle şuradan çevirdiğiniz zaman bu dişli tekere yapışır ve kumanda sistemiyle otomatik şekilde karavanı yönlendirirsiniz. Aynısından diğer tarafta da var. Zaten bağlantı noktasını görürsünüz aşağıda. Bu çok mantıklı bir mover. Tam otomatikler gerçekten çok pahalı fiyat olarak. Ve teknik konulara hakim bir arkadaşımla aldığım bilgiye göre de tam otomatikleri çok da verimli olmuyormuş verdiğiniz fiyata göre. Burada Turuma kombimiz var. Turuma kombimizin bacası yanda. Turuma kombi nedir bilmeyenler için bir hemen onu söyleyeyim. Normalde karavanlarda ısıtma sistemleri olur biliyorsunuz. Daha ekonomik karavanlarda bu Webasto, yani mazotlu ısıtıcılarla sağlanır. Fakat biraz daha üst segment karavanlarda, Avrupa karavanlar gibi karavanlarda Turuma'nın ısıtıcıları kullanılır. Orada da farklı sistemler var. Ama onda sıcak su olmaz. Sıcak su için ayrı tekrar bir sistem gerekir. Boiler gibi veya elektrikli Turuma terme ısıtıcı gibi. Fakat bunda Turuma kombi olunca hem su ısıtıcı hem de karavanın iç hava ısınma sistemi tek merkezden sağlanıyor. Böylece karavanda yer tasarrufu yapmış oluyorsunuz. Şimdi içeri girince onu zaten göstereceğim. Aynı zamanda burada da tekrar markası yazıyor. Şu kısmı geçiyorum. Karavanın arkası benim en hoşuma giden kısmı. Burada çok güzel karbon detaylar var. Böyle hoş bir görünüm. Marka gene burada da yazıyor. LED stoplarımız gene yer almakta. Burada U karavanımızın logosu ve karavanımızın markası gene. Bu benim en sevdiğim kısmı karavanın, arka kısmı. Yan tarafa geldiğimizde kapımız arka sağ kıçta kalıyor. Yan cephede. Burada çadırımız olduğu için çok detaylı görünmeyebilir. Şu kısım tuvalet banyo kısmı. Bunun altında da burada da kaset kısmımız var. Kaset zaten birçok karavanda standart olduğu için açmıyorum. Sadece ek bir bilgi. Birçok karavanda diyeyim. Tuvaletteki, klozetteki temiz su tankı normal karavanın temiz su tankından besleniyor. Ancak burada tuvaletin temiz su, yani sifon tankı ayrı bir hazneye sahip. Dolayısıyla buradaki su bağımsız çalışıyor karavanın içindeki sudan. O güzel bir rahatlık. İçine tuvalet sıvısı, güzel kokulu sifon sıvısı koyabiliyorsunuz. Öyle avantajı var. Burada 220 girişimiz var. Zaten burada 220'miz bizim karavan alanımızda yer aldığı için şöyle göstereyim onu. Şurada görüyorsunuz. Bizim 220 elektriğimiz ve suyumuz her zaman bağlı. Buradan suyumuz. Suda da şöyle yaptık.
2 tane su çıkışı yaptık buraya, çatal sistem. Biri sabit karavana gidiyor. Diğeri de normal kullanabileceğimiz bir su oldu. Sular yok bu arada şu anda. Onu da görmüş oldum. Evet. Karavanımızın dışı ile ilgili başka söyleyebileceğim bir şey yok. Normal ayaklarımız var. Denge ayaklarımız 4 tane. Onları gene kendi anahtarı sayesinde indirip kaldırıyoruz. Veya matkap ucu sistemiyle. Bunlar zaten işin kolay kısımları. Kolaylıkları. Yanda da 430'umuz var bir tane. Ben bu karavanı almadan önce ilk kaporamı ona vermiştim. Bu karavan için vermiştim. Sonradan iç layout içimize çok sinmediği için buraya geçtik. Onunla ilgili de belki bir gün video çekeriz. O zaman karavanın içine bakalım. Evet, önce karavanımızın anahtarını göstereyim. Çok güzel böyle bir sustalı anahtarlığı var. Böyle bir kilit mekanizmasıyla karavanımızı açıyoruz. Bu karavanımızın kapısında camımız var. Cam olduğu için bir de perde koymuşlar. Gene şık detaylar. Kendi orijinal paspası var. Hemen ilk gözüme çarpan detay Dometic tam boy buzdolabı ve bu buzdolabının çift kapaklı oluşu. Bu ne demek? Karavanın içine girmeden, mesela yazın dışarıda oturuyorsunuz. Buradan hemen karavanın içine girmeden içeceğinizi almak için dolabı bu taraftan açabiliyorsunuz. Bu arada güzel de bir dolap. İç hacmi gayet yeterli. Biz içinde yaşadığımız için haftanın bazı günleri, yani uzun süreli kaldığımız için bayağı rahat ediyoruz. Burada hemen böyle bir Türkiye paketi detayları bu da. Türkiye paketinde yer alıyor. Sineklik. İçeri giriyoruz. Bizim karavanımızda halı var. Halı yaptırmıştık biz. Şöyle kapımızı kapattık. Buraya şöyle bir bakalım. Bu arada elimden gelince detaylı anlatmaya çalışacağım. Sonrasında keşke şuraya da gösterseydim dememek için. Burada böyle bir buzdolabımız var demiştik. Buzdolabının dışa açılan tarafını göstermiştim. Şimdi de içeriye açılan tarafını gösteriyorum. Buradan da içerisi için bir kullanım var. Buzdolabı ile ilgili detay vereyim. Burada ayarlamalarımız var. Otomatik sistem buzdolabı. Otomatik ne demek? Yani karavan enerji kaynağını nereden alsın? 12 volt aküden mi alsın? 220 pardon gazdan mı alsın? Şurası gaz. Tüp yani. Yoksa 220'den mi alsın? Şu anda karavanda hepsi olduğu için ben bunu otomatik yapıyorum. Olur da şu an karavan sabit olarak elektriğe bağlı 220'ye. Ama olur da elektrikler giderse filan otomatik olarak kendi kaynağını seçsin, en uygun olanı. O da genelde tüp oluyor. Sonra tüpe geçiyor. Sonra buradan şey ayarlıyoruz. Sıcaklığı ayarlayabiliyoruz. Karavanın içinde olmadığım için şu anda bugün kalmayacağım. En düşüğü ayarladım. Zaten havada yeterince soğuk çünkü. Öyle güzel bir detayı var. Burada böyle bir raf var. Sonra şöyle üst tarafta bir göz var kapının üzerinde. Burası her zaman en kullanışlı. Bizim de en çok kullandığımız yer oluyor aslında. Şunları biraz kenara çekeyim. Meşhur sarı bezler. Bunlar her yerde olmazsa olmaz. Burada Dometic'in 3 gözlü bir ocağı var. Bu ocaktan da çok memnunuz. Şöyle kapakları açtığımız zaman burada da şöyle bir detay yapmışlar. Adamlar bucuk kapak kapalıyken olur da musluğu açarsın diye burayı boş bırakmış. Böyle ince detaylara hastayım. Bunu açtığımız zaman burada güzel böyle bir lavabomuz var. Biz tabi buna karettadan geçtiğimiz için bize her şey çok rahat geliyor. Ki bu bir de küçük bir karavan. Kompakt bir karavan. Daha çok gezginler ama konforuna düşkün gezginler için tasarlanmış bir model. Buraya böyle yağlarımızı işte
baharatlarımızı, çaylarımızı falan koyduk. Burayı göstereyim. Buraya bastığımız zaman su depomuzdaki suyu görüyoruz. Su deposu göstergesi. Buna çok bakmıyoruz çünkü az evvel anlattığım gibi City Water'ımız var. Sürekli depomuz su dolu. Burada 220'miz var. Burada mutfak kısmının ışığı. İkincisi de bu ledleri yakan ışık. Karavandaki led ışık detayları harika. Şöyle görüyorsunuz. Güzel bir led dönüyor komple her yer. Evet, ben sırayı bozmadan şuradan anlatmaya devam edeyim. Mutfak kısmının üzerinde 2 tane güzel gözümüz var. Buraya bardaklar, tabaklar koyulabiliyor. Bunlar, şunu da göstereyim. Bıraktığınız zaman stoperli, kendi yavaşça kapanıyor ve kilitli, klasik karavan menteşesiyle kilitliyorsunuz. Aynısı burada da var. Burası tek göz. Aspiratör falan takıldığında aspiratörün içte kalan mekanizması buraya geldiği için muhtemelen buraya 2 kapak, 2 raf yapmadılar. Böyle küçük bir karavanda aspiratöre ihtiyaç duymadığımız için ben onu düşünmüyorum şu aşamada. Şurada göstermediğim bir kontrol paneli vardı. Bu karavanımızın dış ışığı. Şu an hava aydınlık olduğu için göstermiyorum. Bu ise şurayı yakıp kapıyor. Bu da çok şık bir ışık. Yanındaki de, yani şu da burayı açıp kapıyor. Bunlar da açık kalsın. Bol ışıklı olsun her yer. Burada gene böyle bir rafımız var. İçi bir hayli geniş. Karavanın kullanma kılavuzunu o tarafa koydum. Bunlar da bu arada kendinden kilitli. Şu tık hissiyatını bilmiyorum, alabiliyor musunuz? Buralarda gene böyle gözlerimiz var. Gözler biraz dağınık. Kusura bakmayın. Burada kızın kıyafetleri. Burada böyle bir rafımız var. Karavanın her yeri göz. Her yeri bir saklama alanı. O çok güzel. Burada 2 kişinin çok rahat oturabileceği bir koltuk grubu var. Burada da tek kişi çok rahat oturur. Oturma rahatlığını birazdan göstereceğim. Zaten buradan konuşmaya devam edeceğim birazdan. O yüzden bunu oraya saklıyorum. Burada perdelerimiz var. Bu perdenin bir de güneşlikleri var. Ben onları söktüm. Kenarda duruyor. Bunlar yukarıdan inen güneşlik. Bir de sinekliğimiz var. Bu camlar yine açılıyor. Şöyle kademe kademe açabiliyorsunuz bunu. Bir kademesi daha var. Evet, şu an en yüksekteydi. Kapatıyorum. Burası en büyük gene yan camlarımızdan. 2 tane yan camımız var zaten. Burası da yatak tarafı. Şimdi yatak tarafına gelmeden televizyon kısmına geleyim. Çok pardon. Burada böyle bir alanımız var. Bizim karavanımızda televizyon var. Biz televizyon taktırdık. Bir de televizyon olmuşken Apple TV ekledik. Apple TV sayesinde internetten dizi, film, televizyon izleyebiliyoruz. Haber kanalları, her şey işte ne isterseniz. Burada gene böyle bir göz var. Yukarıda büyük bir hekimiz var. Bu hekinin kontrolü şuradan. Çevirmeli bir heki. Ben eskiden çevirmeliye ne gerek var derdim. Çevirmelinin avantajı şu. Çok hassas ayar olduğu için istediğiniz noktada bırakabiliyorsunuz. Şimdi komple açayım mesela. Bayağı açıldı. Bu şekilde açıkken sinekliğinizi açıp isterseniz de perdenizi açabilirsiniz. İçerisi ışık alsın diye ben bunu kapatıyorum. Şimdi açık kalabilir. Televizyonu göstereyim. Televizyonumuzun
şöyle bir durumu var. Apple TV'yi sabitlemedim. O yüzden sürekli takılıyor. Burada mesela yemek yerken televizyonu ayarlayabiliyorsunuz kendinize göre. Yatıyor musunuz? Yatarken de çat diye şöyle çevirip istediğiniz pozisyona göre döndürebiliyorsunuz. Bu da kış gecelerinde çok keyifli oluyor. Burada unuttuğum bir şey yoksa şu tarafa geçeyim. Burada bir dolabımız var. Bu dolap da gayet iş gören, işe yarayan bir dolap. Burayı da kapatıyorum. Bu karavanı almamıza sebep olan önemli detaylardan biriydi bu kısım. Nedir bu kısım? Lavabo kısmı. Bu karavanın lavabosu dışarıda olduğu için tuvalet kısmı, lavabo kısmı içeride, banyo kısmı pardon özür diliyorum. Çok ferah durumda. Şimdi zaten orayı da göstereceğim. Burada gene mümkün olunca çok dolap koymaya çalışmışlar. Gördüğünüz üzere. Burası bayağı geniş. Bilmiyorum görünüyor mu? Burada böyle bir gene temizlik, kişisel temizlikle ilgili malzemeleri koyabiliyorsunuz. Burada 220'miz var. Burada da banyonun ışıkları var. Evet. Şu ışığımızı yakalım. Truma kombimiz. Az evvel bahsetmiştim. Truma kombi şu koltuğun altında duruyor. Birazdan açacağım onu. Detaylarından bahsetmek gerekirse buradan hem karavanın iç sıcaklığını hem de karavandaki su sıcaklığını kontrol edebiliyoruz. Mesela şu anda karavanın sıcaklığını ayarlıyorsunuz. Kaç derece olsun? 30'a kadar veriyor. Biz hep 23'te tutuyoruz. Mesela bunu hallettik diyelim. Yanıp sönüyor ya. Bu yanıp sönerken yapamadım. Ben bunu Bluetooth'tan kontrol ettiğim için. Evet. Şimdi su sıcaklığını gösteriyor size. Basalım. Su sıcaklığı kapalı. Şu anda sıcak suyla işim olmadığı için ben bunu kapatmıştım. Eco ve hot ekonomik ve yani sıcak versiyonları, hot versiyonları var. 2 kademesi var. Ben bunu gene off yapayım. Fan ayarı var. O da Eco'da. İsterseniz haya alabilirsiniz. Bakın biraz oynadım ya hemen çalıştı. Çok rahat, inanılmaz. Bir de Bluetooth'tan da kontrol edebiliyorsunuz. Harika bir konfor. Bu havalandırmayı anlatırken direkt ben size şeyi de göstereyim. Kombinin kendisini de göstereyim. Bir daha buraya geri dönmeyelim. Burayı şu anda açıyoruz. Şunu da atalım. Hop. Evet. Truma kombimiz burada. Dışarıda bahsetmiştim ya, Truma kombinin avantajı tek cihazla hem sıcak suyu hem ısıtmayı çözüyor diye. İşte bunu kastetmiştim. Bu kadarlık hacimle hem sıcak suyunuzu hem ısınma sisteminizi çözüyorsunuz. Buna sahip olmayan karavanlarda hem sıcak su için ayrı bir mekanizma var hem de karavanı ısıtmak için ayrı bir mekanizma var. Bunu daha çok motokaravanlar tercih ediyor. Onlarda yer sıkıntısı olduğu için. Ama tabii ventilation yani karavanın içinde havayı döndürme özelliği de olduğu için mesela görüyorsunuz şurada sonra şu şarap şişesinin altındaki delikte, sonra burada da var, sonra tuvaletin içinde, sonra yanlarda mesela buralardan hep sıcak gelir. Bu sıcak havayı karavan içinde döndürüyor. Normal Truma'nın 3004 olması lazım. O cihazda katalitik gibi mesela şurada olur cihaz. Sadece oradan hava gelir. Ekstra siz ventilation sistemi taktırabiliyorsunuz opsiyon olarak. Karavanın içine yani şu şekilde borularla karavanın içine havayı eşit dağıttırabiliyorsunuz ama onlar da ek maliyeti oluyor. Hemen hemen gene kombi parasına geliyor. Bir de boiler almanız gerekiyor. O yüzden bu Truma kombi Alde'den sonra karavanlarda tercih edilen en mantıklı ve en şık ısınma sistemidir. Alde bambaşka bir konu zaten. Alde'de karavanın altından borular geçiyor. Sıcak su boruları. Aynı evimizdeki gibi havamızı, nefesimizi kurutmadan ısınabiliyoruz. Umarız Alde'li bir karavanımız da olur bir gün.
Ama şu anki koşullarda bununla devam ediyoruz. Evet, ben bunu tekrar düzeltiyorum. Birazdan oturacağım için. Yatak yaparken de zaten bunu bozacağım. O zaman da tekrar sizlerle paylaşacağım. Evet, banyomuza girelim bakalım. Hemen halı göze çarpar. Bu orijinal olarak burada da halı vardı. O yüzden bunu banyo yapmıyorsak eğer kullanıyoruz. Çok rahat oluyor. Ayağımız sıcacık oluyor. Kombinin havalandırma sistemin devamı. Buraya da sıcak hava geliyor. Flaplar var. İsterseniz kapatabiliyorsunuz. Şöyle daha yakından göstereyim. Tedford'un gene klozeti var burada. Bu da çok rahat. Az evvel sifon sisteminden bahsetmiştim ya. Buna sıcak, buna temiz su ayrıyeten koyuyorsunuz ve içine sıvı koyuyorsunuz. Böyle pembe güzel kokulu bir sıvı geliyor. Kullandıktan sonra bunu açıyorsunuz. Aynı evlerdeki sifon gibi. Buralarda böyle gözler var gene. Burada da bir tane gözümüz var. Burada bir tuvalet kağıdı kısmı var. Burada gene hem güneşlik hem sineklik. Yazın bunu full açıyorsunuz çünkü. Şimdi bana hep gelen bir soru var. Burada nasıl duş alıyorsun? Hemen şöyle onu mümkün olunca basit şekilde göstermeye çalışayım. Arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz duş perdesi sizin etrafınızı şöyle sarıyor. Şöyle bunu döndürüyorsunuz. Diyeceksiniz, bu küçücük yerde nasıl duş alıyorsun? Aslında göründüğü gibi küçük değil. Çünkü mesela perde buraya geldi ya. Perdeyi buradan şuraya çekiyorsunuz. İki uçtan buraya takıyorsunuz. Pimleri var. Dolayısıyla burada böyle bir genişlik yaratılmış oluyor. Bir nebze de olsa kurtarıyor. Yani böyle bir karavanda şöyle oturduğum zaman da zaten farkındaysanız ayaklarım falan hiçbir yere değmiyor. Şu an klozette oturma pozisyonundayım. Yani benim boyum 1.77 falan. Gayet rahat durumdayım şu anda. Duş alırken de gayet rahatım. Şöyle karavanın içi de buradan şu şekilde görünüyor. Banyo tuvalet konusu rahat. Onunla ilgili bir problem yaşamıyoruz biz. Burada gene duş başlığı ayarlı yukarı aşağı. Zaten bu mobilyalar suya dayanıklı ama yine de üretici buraya su değdirmemeye çalışın diyor. Biz de mümkün olunca buna uymaya çalışıyoruz. Az önce bahsetmedim. Karavanda güneş panelimiz var. Güneş paneli demek ne demek? 12 volt enerjimiz var bu karavanda. Güneş olduğu sürece 12 volt akümüz de yatağın altında. O şekilde, yani 220 volt elektrik kaynağının olmadığı kamp alanlarında bu 12 voltu kullanıyor olacağız. 12 voltta zaten hem buzdolabımız hem televizyonumuz ve içerideki led sistemlerimiz çalışıyor olacak. Kombimiz de dahil, yani ısınmamız da dahil. 12 volt her şeyimize yetiyor. Karavanımız büyük bir yatağa sahip. Ben büyük karavanları da gezdim. Büyük markaların büyük karavanlarını da gezdim. 140 210 boy bir yatağa sahibiz. Bu gerçekten iddialı bir ebat böyle bir karavan için. Zaten bize Egemen de, yani U Karavan, bu karavanımızın distribütörü, yetkili arkadaşımız Egemen Uçar. O da zaten bahsetmişti, bu konunun üstünde sık sık durmuştu. O konuda çok rahatız. Yani yatağı gerçekten çok büyük bu karavanın. Şu kısma geçeyim. Burada da gene gözlerimiz var. Burada bayağı büyük gözümüz var hatta. Burada da gene büyük bir gözümüz var. Sonra birçok karavanın böyle baş kısmında bu şekilde bir raf göremezsiniz. Bu da çok şık ve estetik duruyor. Burada mesela okuma lambalarınız var. Bunları açıp akşam sakin sakin kitabınızı okuyabilirsiniz. Eğer küçük çocuğunuz yoksa. Biz pek başaramadık onu ama umarım bir gün başarırız. Zaten karavanda çocuk olduğu da her yerden bellidir. Buradan da şöyle içeriği göstermiş olayım. Karavanın hemen yatağın altını göstereyim sizlere. Çok basit, farkındaysanız tek elle burayı açtım.
Buradan ellerimiz var. Ben burayı zaten dışarıdan göstermiştim size. Bir de buradan bakalım. 45 litrelik su depomuz var. Bu su depoları daha fazla genelde takılmıyor. Çünkü güvenlik ihlali yaşatıyor bu su deposunun büyük olması. Normalde şey denir, yola çıkarken su depolarınızı boşaltın derler ama kimse boşaltmaz. O yüzden maalesef bu su deposunun büyük olması çok tercih edilmiyor karavan üreticileri tarafından. Güvenlik tehlikesi yarattığı için. Burada akümüz var. Bosch'un bir aküsü var burada. Şu borular farkındaysanız ventilation sisteminin, yani mesela bu banyoya giden kombiden gelen sıcak hava hop şuradan banyoya ısıtmak amacıyla gidiyor ve karavanın diğer bölgelerinde dolaşıyor farkındaysanız. Burada da böyle büyük bir alan var. Burayı kullanabiliyoruz. Rahat da oluyor. Yatak malzemelerini falan buraya koyabiliyorsunuz. Burada çakmaklığımız var. Bunlar sonradan takıldı. Burada gene karavanın enerji kaynağı, yani karavanın bütün enerji kaynağını buradan açıyorsunuz. On off var burada. Burada arada böyle bir göz var. Ve masamız. Masamız böyle küçük görünüyor olabilir ama küçük bir aile için çok yeterli bir masa. Şöyle de bir ayarı var. Yani mesela buraya oturacak olan böyle geniş bir şekilde oturabiliyor. Oturduktan sonra burayı çekip buradaki vatandaş buraya geçebiliyor. Bu da bence rahat bir kısım. Az evvel mutfak çekmecelerini göstermediğimi fark ettim. Onları da göstereyim. Burada karavanın malzemeleri, bu mover'ın kumandası. Burada duruyor, daha hiç kullanılmadı. Çok büyük ve çok güzel bir çekmece. Yani birçoğumuzun evinde bile böyle bir mutfak çekmecesi yok. Şahsen bizim evimizde bu kadar büyük bir mutfak, ocak altı çekmecemiz yok. Burada gene ötebeleri koyduğumuz çekmece. Burası da tencereler. Şimdi o zaman burası nasıl yatak oluyor? Sizlere bir onu göstereyim. Ve yatağımız hazır. Yatağımız bu şekilde hazır oldu. Gayet rahat bir yatak. Ben tek başıma bu yatakta çok rahat yatıyorum. Ebatlarını da videonun altına şu anda yazdım. Normalde şu kısımla şu kısmın ebatı farklı. O yüzden ebadı iki alternatif olarak veriyor üretici. Hem buranın genişliği hem buranın genişliği olarak. Ama yani şurada iki çocuk çok rahat yatar. Bir yetişkin zaten iki yetişkin rahat yatamaz ama bir yetişkin çok rahat yatar. Ben zaten yatıyorum rahat bir şekilde. Az evvel buraya atladım. Burada da bir saklama gözümüz var. Bunlar çok önemli. Çünkü karavanda alan her şey demek. Saklama alanı. Buraya her şeyinizi koyabilirsiniz. Bunun karşısındaki diğer tarafta turuma kombi olduğu için orayı çok kullanamıyoruz ama burayı kullanabiliriz. Burası rahat bir alan. Mesela ben hemen şuradaki fazla battaniyeleri şuraya koyayım. Orada dur. Evet. Burayı kapattık. Nasıl yatak haline geldiğinde beraberce görelim. Bu perdeler bu arada raylı sağa sola gidebiliyor. Güneşlikler sabitlenmiş yukarıdan kornişlerle ama isterseniz onlar da açılır. Bu da gene hareketli. Şimdi şunu alalım. Normalde bu iki elle yapılması gereken bir şey. Evet, iki el gerektiği için burada kaydı durdurdum. Şuna bastığımız zaman tekrar bu ayağı açıyoruz.
Burası tekrar masa eski haline gelmiş oluyor. Bu iki tane minder sadece yatak yapılırken kullanılıyor. Yatakla işimiz bittiği zaman bu iki minderi alıp tekrar buradaki rafa geri koyuyoruz. Burada da güneş paneli ve turmanın kutusu var. O da ekstra opsiyonla takılmış bir alet. Evet, karavanın içinden tekrar selam. Karavanı inceledik, hem dışını hem içini. Saklama alanlarını, enerji kaynaklarını, ısınma sistemlerini. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer ben bu videoyu biriyle çekiyor olsaydım, daha doğrusu bu karavan bir başkasının olsaydı, ona soracağım ilk soru şu olurdu: karavandan memnun musun? Zaten çok standart sorudur. Bunu kendime soruyorum. Karavandan memnun muyum? Karavandan şöyle memnunum. Bu karavan gerçekten bu ölçülerde olup bu konforu sunan, yani Türkiye şartlarında bence tek model. Alternatifi yok. Bu ölçülerde başka karavanlar var ama bu premiumluğu size sunmuyor. Yani bu konforu, bu kaliteyi size sunmuyor. Bu karavanın artıları nedir? Bu karavanın çok ciddi bir duvar kalınlığı var. Ciddi soğukluklarda bu karavanda problem yaşamıyorsunuz. Bunun garantisini zaten Fendt de veriyor, U-Karavan da veriyor. Sonrasında bu karavanın içinde kullanılan malzemeler zaten kendini kanıtlamış malzemeler ve markalar. Mobilya kalitesi olsun, yatak konforu olsun. Yatağı bile bu karavanın gerçekten ortopedik özel bir yatak. Ya onu size göstereyim diyeceğim. Gösterebileceğim bir şey yok. Gerçekten deneyimlemeniz lazım. Fendt yatakları bu anlamda çok meşhur. En önemlisi ölçü konusu. Bu karavanın şöyle kopya çekeyim. Total uzunluğu 605, yani 6 metre. Body uzunluğu, yani gövde uzunluğu 4.93. Kullanılır iç uzunluğu da 4 metre. Yani bu ne demek? Size bir 4 metrelik alan veriyor içeride kullanabileceğiniz. En önemlisi de genişliği. Genişlik bu karavanda 2.32, yani 2 metre 32 santim. Bu da gerçekten büyük karavan ebadıdır aslında. Yani bir koca uzun büyük karavanlarda bu genişlikler kullanılır. Zaten 2.50 tek dingilli karavanlarda zirvedir. Sonrasında çift dingile artık çıkılır. Bu karavanda 2.32 genişlik kullanılmakta. Çok geniş bir alan ama kısa. Bu da size ne yapıyor? Gezilerde bir kompaktlık sağlıyor. Bu kompaktlık da ne demek? Yani çok o büyük, alışageldiğimiz o büyük uzun karavanlar var ya, onlarla çok öyle sağa sola girip çıkmak problem olabiliyor. Etrafımdan da ben bunu görüyorum. Ben zaten bu karavanı alırken o duruma düşmemek için bunu almıştım. Tabii bu karavanın dezavantajı nedir? Bu kişiden kişiye göre değişir. Dezavantaj mıdır, avantaj mıdır? Benim için mesela avantajlı, dezavantajlı değil de. Bu karavanın içinde tabii kısıtlı bir kullanım alanı var. İçini görüyorsunuz. Kullanımı kısıtlı. Ama kısıtlı kullanımın yanında size hareket özgürlüğü veriyor arabanın arkasını çekerken. Ağırlığından bahsedeyim. 1050 kilo bir karavan. Yani 1 ton 50 kilo boş ağırlığı. Siz bunu kullanırken işte eşyalarınız ıvır zıvır derken 1.2'leri belki görürsünüz. O yüzden bu karavanla biraz daha yollarda özgürsünüz. Sağa sola giriyorsunuz. Geri manevrası kolay. Bu karavanı daha hiç çekmedim. Karavanı aldığımız ilk günden beri karavan burada park halinde. Ama kullanan arkadaşlarımın deneyimleri, benim kullanan arkadaşlarımın büyük karavan deneyimlerinden yaptığım çıkarımlar benim bu yorumları yapmama sebep oluyor. Çok şık bir karavan. Zaten çok estetik. Dış çekimlerde gösterdim size. Eğer bu karavanı kimler kullanabilir? Önemli bir soru. Kendi kendime sorayım. Bu karavanı ufak çocuğu olan küçük aileler kullanabilir. Karavanda zaten öyle çok misafir gelip gitme durumu olmuyor. Çünkü o yüzden şu mevcut masanız 8 kişilik bile olsa siz hep burada aslında kendi ailenizle kalıyorsunuz. Çünkü karavan, yani büyük bir karavan olsa bile size özel bir alan. Eş dost ağırlama durumlarını karavanın dışında yapıyorsunuz. O yüzden
Dediğim gibi tek çocuklu bir aile bu karavanda rahat eder. Gezmeyi de seviyorsa. Ama gidip de karavanı ben çekeyim, sabit bir yerde dursun, ben karavana yazlık gibi gelip gideyim derseniz bu karavan size biraz gereksiz. Bunu şu yüzden söylüyorum. Son günlerde birçok insan karavan hayatına adım attı ve herkes parasının yettiği en iyi karavanı alıyor ve karavan parklarında o karavanı yazlık ev gibi kullanıyor veya kışlık ev. Ben buna biraz karşıyım. Bu olay aslında biraz tiny house ihtiyacının varlığını bize işaret ediyor. İnsanların cidden tiny house'lara ihtiyacı var. Orada da zaten ben bu konuda uzman kimle konuşursam herkes ya tiny house işine girmeye çalışıyor ya da tiny house işine girmiş. İşte orada bazı fizibiliteler yapıyor. İş biraz tiny house'a doğru gidiyor. O yüzden ihtiyacınızı iyi belirlemeniz lazım. Karavanla gezip gezmek çok önemli. Eğer karavanda sabit şekilde yaşayacaksanız ona göre bir karavan tercih etmelisiniz. Hep söylüyorum, gene söyleyeyim. Bu karavanlar için verdiğimiz fiyatın aslında yarısından çoğu karavanın mobilitesine yapılmış yatırımdan ötürüdür. Siz karavan alıp sabit kullanacaksanız, hiçbir yere çekmeyecekseniz o zaman hareketli bir karavan almanıza gerek yok. Bir tiny house alın. O da bir yerlere çekilip getirilip götürülebiliyor. Tiny house'ta yaşayın. En azından hem daha az para vermiş olursunuz, hem dışarıdan çok daha şık, hem de çok daha rahat. Kaliteli de yalıtım falan yapılmış bir tiny house ise işinizi her türlü görecektir. Tekrar karavana döneyim. Karavandan çok memnunuz. Belki önümüzdeki günlerde daha büyük bir karavana geçebiliriz. Onu biraz zaman gösterecek. Ancak şu aşamada memnunuz. Karavanla daha çok gezi yapamadığımız için önümü göremiyorum. Bir şey diyemiyorum. Ben hep kompakt karavandan yanaydım. Aracımın arkasına çekeyim. Tabii Caretta'dan, offroad gezilerden geldiğimiz için büyük karavan olayına adapte edemedim kendimi. O yüzden bu modeli seçtim. Kullandıkça göreceğiz. Zaten çok gelişmekte olan bir alan bu karavan alanı. Karavan pazarı diyeyim. Her gün yeni markalar giriyor. Çok ciddi markalar girmekte Türkiye'ye. O yüzden araştırmak lazım. Herkes kendi ihtiyacını iyi belirlemeli. Umarım memnun kalmışsınızdır incelememden. Atladığım şeyler illaki olacaktır. Her ne kadar planlasam da önceden hep bu atlamalar oluyor. Atlamalar yaşanıyor. Lütfen yorumlarda yazın. Elimden gelince cevaplamaya çalışıyorum zaten. Karavan hayatımız bu aralar kar sebebiyle biraz sekteye uğradı. Çok gelip gidemiyoruz karavana. Neden gelip gidemiyoruz? Hava soğuk olduğu için küçük ufak bebeğimiz var. Hep dışarı çıkmak istiyor. Çocuğumuz diyeyim, artık büyüdü. Dışarı çıkmak istiyor. Dışarıda da hava soğuk olunca bizim işimize çok gelmiyor. O yüzden bu aralar biraz evdeyiz. Ama karavanda bayağı bir deneyimimiz oldu. Çok da sevdik. Umarım şu ehliyeti hallederiz ve bir an önce artık bu kamp alanının dışına hareket etmeye başlarız. Herkese sevgiler. Kamplı, güzel, sağlıklı ve mutluluk dolu günler diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanaldaki diğer videolara da göz atabilirsiniz. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. İyi günler.